ilk ve sonu konuşacağız ve yanımızda sevgili Bergüzar Korel ve Timuçin Esen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Baba-oğul meselesi üzerinden biz vatandaş-devlet ilişkisine kadar gideriz. Farklı baba-oğul ilişkileri var. Dostoyevski başka anlatır, işte Shakespeare başka anlatır, Kafka'nın baba-oğlu başkadır. Ama hepsi de gerçek baba-oğullardır. Burada da yine baba ve oğul arasında bir çekişme var. Ve açıkçası ben izlerken hangisi haklı bilemedim. İkisi de haklı, bazen de ikisi de haksız gibi geldi. Güneş de oraya çok güzel aslında giriyor o hikayeye. Yani sizin tarafınızdan hem karakter olarak hem de Timuçin olarak baktığınızda bu meseleye siz nasıl bakıyorsunuz? İşte hikayenin güzel taraflarından biri de o aslında. Yani iki insanın ilişkisine bakarken hem onların arasındaki aşk hikayesi var. Hem evet önceki yaşadıkları ilişkilerde aldıkları yaralarla böyle bir ilişkiye başlama, sürdürebilme çabaları var. Benim karakterim Serkan'ın bir oğlu var. O oğluyla boşanma sürecinden sonraki hallerini görüyoruz seneler içerisinde. İlişkisini sağlıklı bir şekilde yürütebilme çabası, geçim sağlayabilme çabası, oğluna iyi bir hayat sağlayabilme çabası vesaire. Bunlar var fakat şu da var. Karakterin kendi babasıyla, kendi annesiyle, kendi ailesiyle ve kendi kardeşiyle böyle bir şey de var tabii. Şimdi birinci bölümde tam olarak gözükmüyor fakat dolayısıyla senaryo o açıdan çok değerli. Tüm açılarıyla bir karakteri aslında babasıyla olan ilişkisi, kardeş olmak, abi olmak, baba olmak, evlat olmak, sevgili olmak vesaire gibi bir karakteri bütün bu ilişkiler içerisindeki çabalarını, aile kurabilme çabasını, kurduktan sonra bunu devam ettirebilme, sağlıklı bir şekilde yürütebilme çabasını, geçim sağlama çabasını vesaire hepsini gayet dozunda bir derinlikte anlatan güçlü bir senaryoydu. O açıdan değerli böyle bir şeyin içinde yer almak. Yani daha da fazla şey yapmamak lazım ama söylediğiniz gibi kim haklı bilemiyorsunuz. O da senaryonun, dramanın gücü. Çünkü bir çatışma var. Öyle olması da bence daha doğru, daha iyi. Toplumda bence çok irdelenmemiş, çok da kamerayı oraya çevirmediğimiz bir karakter sanki Güneş. Ne dersin? Ya aslında orada deminki haklılıktan bahsettin ya. Yani baktığında eski karısına ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Eski karısıyla Serkan'ın ne yaşadığını bilmediğimizi düşünerek konuşuyorum. O kadının açısından da baktığında o da haklı. Tabii. Yani o da sonuçta ayrılmış bir çift ve oğlu eski kocasının yeni karısıyla ya da işte sevgilisiyle arası iyi. Yani ben neyi yanlış yapıyorum ya da neyi eksik yapıyorum ya da neyi fazla yapıyorum da burayı yakalayamıyorum diye düşünmesi de bence çok insani ve çok haklı. Yani bizim işte hiçbir şekilde karakterleri zaten bence bu işin en güzel yanlarından da biri o. Yani kötüleyen ya da parmakla gösterdiğimiz bir yerde değil hiçbir karakter. Hepsinin bir derdi ve ki bir oyuncu olarak bir senaryo elinize geldiğinde kendi açımdan konuşmam gerekirse insan anlamak istiyor, sebebini bilmek istiyor. Yani haklı ya da haksız olduğu yerleri açıkça görmek istiyor. Bu noktada tabii senaryo çok değerliydi elimizdeki. Güneş'in de aslında bence bu kurguladığı ya da planladığı bir şey değil. Güneş öyle bir kadın. Öyle bir yani kadın. Güneş iyileştiren bir kadın bence. Çok olduğu gibi bir kadın. Herhalde Kerem'le de yakaladıkları bağın sebebi bu. Şef var ortada. Güzel yemek yapan ve daha sonra da işleri de büyüten bir şef var herhalde. Sonraki bölümlerde onu göreceğiz. En azından onu hissediyoruz. Normalde iyi yemek yapar mısınız? Mutfakta iyi misinizdir? Ve bu Serkan Şef karakteri o anlamda size daha eğlenceli geldi mi? Geldi yani sonuçta fena değildir yemekle ilişkim. Çok yemek yapma fırsatım olmuyor tabii ama yani zevk aldığım bir şey fırsat bulursam. Ama her işte başka mesleklere dokunabilmek, onunla ilgili bilgi sahibi olabilmek, karaktere mesleki bakış açısından yaklaşabilmek benim hani zevk aldığım bir şey. Benim hoşuma giden bir şey. Bu meslekle alakalı. İnsanı bilgilendiren, besleyen bir tarafı mesleğimizin.
Şeflik de herkesin birazcık bilmesi gereken bir şey, ucundan dokunması gereken azından bir yaşamak şey. için. Evet, kullanışlı bir şey. Dolayısıyla işin o kısmı da oldukça zevkliydi benim için. Biraz bulaştık o tarafına da. Tabii şef olmasının getirdiği bir başka bakış açısı da var. Çok o taraftan çok görmüyoruz. Fakat yani şeflerin mutfağa hakimiyeti, ekibi, personeli yönetmesi, aynı filmdeki bir yönetmen gibi otorite sahibi olması, son sözün sahibi olması vesaire, disiplinli bir ortam mutfak. Evet. Bunun yansımaları, aileye yansıması, bazen öyle sahneler oldu, öyle replikler oldu. Burası senin mutfağın değil mesela gibi. Bunlar güzel, incelikli şeylerdi senaryo adına. Güzel paralellikler vardı. Karakteri de o açıdan besleyici bir taraftı. Şeflikte de çabalayan bir karakter. Biraz böyle onun o yolculuğunu görüyoruz, başarıya ulaşma serüvenini. Bergüzar olarak Güneş'e baktığında da hani genel olarak hayatta da baktığında tüm bu eşiklerde işte evlilik, daha sonra çocuk sahibi olma, bir tane daha çocuk sahibi olma ya da erkek çocuk sahibi olma, kız çocuğu sahibi olma. Bunların hepsi aşkın yaşanış biçimini, ilişkinin yaşayış biçimini değiştiren şeyler mi sence? Yani her evlilik ya da ilişki başka bir şey elbette ama hepsinde farklı bir şey devreye giriyor mu? Avantajlar ya da dezavantajlar. Yani tabii yıllar geçtikçe ben şu an kendime bakıyorum, hani kendime de şaşırıyorum. Her daim insan değişiyor ve dönüşüyor. Farkındalığı artıyor birçok konuda. Daha büyük cümleler kurmamayı öğreniyor. Daha mütevazi ve daha sakin, mütevazilik derken duygulardan bahsediyorum. Eskiden kendime dışarıdan baktığımda gözlemlediğim şey, eskiden duygusal anlamda daha güçlü, daha sert, yani hani aşkı da daha sert yaşamak, öfkeyi de daha sert yaşamak ya da bir haksızlığa da daha sert bir tepki vermek. Yaşı ilerledikçe insanın bir dakika, Bir nefes bir nefes alıyoruz, al, değil bir mi? otur, ondan sonra ne diyeceksen de. Yani ben kendime dair en çok bunu görüyorum. Yani eskiden en ufacık bir şeydi ama öyle değil, onun doğrusu bu falan diye hemen söylemek isterken bir dakika, doğru zamanı bekle. Bu çocuk büyütürken de bence böyle. Yani hani ilk çocuğumla şimdi üçüncüsüne bakma, tabii cinsiyet farkı da var ama gerek yaşım, işte birinde 27-28 yaşındaydım, birinde 40 yaşında anne oldum. İlla ki o dönüşüm çocuğunu büyütürken de sana yansıyor. Daha sakin olabiliyorsun, daha sabırlı olabiliyorsun. Hani 3 çocuktan ötürü daha sabırsız bir halim yok, daha dingin bir halim var. Güneşe baktığımda, yani şimdi demin de röportaj yaptık, şimdi de konuşuyoruz. Yani aslında belki de ilk kez, yani önceki röportajda da söyledim, hep böyle zaaflarından arınmış kadınları oynadım ben hayatımda. Hep böyle cümlesi çok net olan kadınlardı. Ve hep şey derdim, yani böyle dışarı çıktığımızda ya da kendi çevremizde karşılaştığımız insanlardan, kadınlardan birini oynamak istiyorum. Bir aşk iki hayatta belki biraz böyleydi. Yani güneşe hazırlanırken mesela ilk kez hiçbir şey planlamadım. Hiçbir karşılaştırmaya girmedim. Bergüzar'a dair, Bergüzar'la Güneş arasındaki benzerlikler, farklar falan. Yani genelde karakterlere zaten böyle yaklaşmıyorum ama hani bir hazırlık süreci elbette oluyor. Tabii. Düşünüyorsun, okuyorsun, dinliyorsun. Güneşe girerken her şey kendiliğinden aktı. İyileştirme ve yapıcı olma durumu belki ortak noktanız olabilir diye düşünmüştüm. Evet, o olabilir. Yani belki neşeliyimdir ben. Evet, Neşeli tabii. bir tipimdir. Evet. Güneş de çok Evet, neşeli. Güneş. Ama Güneş daha herhalde yani onun koşullarına sahip olsaydım daha onun gibi olmak isteyeceğim bir karakter. Rahatlığı, Evet. netliği, hayata bakışı, kararlılığı, hafif. Yani Güneş hafifletiyor. Evet. Yüksüz bir kadın bence Güneş. O Evet, kimin hayatına giriyorsa kolaylaştıran bir karakter. evet, ama biraz da şımarık buluyorum Ha, mesela. O ben de. şımarıklığı da hoşuma gidiyor yani. Hani O kadarını hak ediyor bence. evet, o şımarıklığı hoşuma gidiyor yani. Öyle bir, evet, o mesela tatlı geliyor bana. Aslında her şey mutluluk mu ya da mutluluğu bu kadar peşinde koşarsak elde edebilir miyiz zaten? Ya da anın o küçücük şeyleri de mutlu olmayı mı unutuyoruz gibi bir sürü soru da sordurdu bir taraftan. Yani bu ilk bölümde de bu çok hissedildi sanki. Hani mutluluğu çok mu önemsiyoruz sizce de? Yani bu kadar peşinde koşmalı mıyız? Ya da zaten koşmadan da bu kendiliğinden gelen bir şey değil mi? Güzel bir şey. Mutluluk adı üstünde. Peşinden koşulmasına bir sakınca görmüyorum ben. Yani koşarken ne yaptığınızla alakalı bir şey. Ama
Yani mutluluk zaten işte hayata dair bir çatışma, yani temel çatışması hayatın. Hepimiz mutlu olmaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Çünkü mutlu olunduğu zaman hissedilen şey, o mutluluk diye tabir ettiğimiz şey güzel bir his. Ben bir oyunda oynamıştım, Mikado'nun Çöpleri diye, Merih Cevdet Anday'ın, çok güzel bir teksttir. Orada yani hiç unutmadığım bir şey var. Şimdi o geldi aklıma da, mutluluk nedir diye sorarsanız bana diyor, kaşıntıdır derim diyor. Sonra da anlatıyor, onunla ilgili bir tiradı var. İşte bir gün bir şey, kaşıntı gelmiş de kaşıyamamış da falan böyle. Ama güzel bir tasvir bence mutlulukla alakalı. Yani dediğim gibi ben bir sakınca görmüyorum Evet. mutlu olmaya Koşabiliriz çalışmakla peşinden. alakalı. Aslında burada da Serkan'ın bir minik şeyi var, tiradı var. Mutsuz olan bir müşteriye. Belki diyor adama, yani şu kontrol etmeye çalıştığın şeyleri, biz hepimizin kontrol etmeye çalıştığımız şeyleri şöyle bir özgür bırakıp önümüze gelen çorbanın tadını çıkarmalıyız diyor. Aslında bu da biraz sizin bahsettiğiniz Evet. şeyi özetliyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Ellerinize sağlık. ederiz. Teşekkürler. Sağ olun.